tried to break us. Looks like they'll try again. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always shine. You got sirens for a welcome. There's blood stained for your pain, and your telephone been ringing while you're dancing in the rain. Wild boys wonder where is glory, where is all you angels? Now the bigger heads fell, and lovers war with arrows over secrets they could tell. They tried to tame you, looks like they'll try again. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always shine. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda değişik bir şeyler yapmaya karar verdik. Genelde sizden gelen istekleri dikkate alıp onlara göre videolar yapmaya çalışıyorum. Fakat bu sefer öyle yapmayacağım. Genellikle sormadığınız bir konuya ve benim için önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu işlemeye karar verdim. Bu da bas gitarda delay kullanımı. Normalde bana bazen soruyorsunuz, böyle değişik pedal kullanımlarıyla ilgili videolar yapma. Fakat delay pedal'la ilgili hiçbir soru gönderdiğinizi hatırlamıyorum. Ama bence önemli bir çalışma olacak bu. Çünkü delay önemli bir efekt aleti aslında. 80'li yıllarda müziğe efekt pedallarının girmesiyle soundlar bayağı bir değişmişti. Hatta 70'lere dayanır bu ama bas gitarda delay'i duyduğum sanırım ilk şarkılardan biri bu. O yüzden güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Genellikle delay efektini gitarda ve vokalde çok duyarız. Fakat bas gitarda çok fazla rastlamayız. Bunun nedeni de aslında sahnelemesi zor bir efekt pedalı bu. Daha doğrusu canlı çalımda bayağı problem yaratıyor. Örneğin çalışacağımız örnekte Duran Duran bu efekti ilk albüm çıkardığı yıllarda bas gitarist John Taylor kullanırdı sahnede canlı çalarken de. Fakat daha sonra kullanmamaya başladı çünkü herkesin rastlayacağı problemleri yaşadılar. Mesela sahnede neden kullanılmaz, neden insanlar kaçarlar delay pedalını bas gitarda kullanmakta? Birincisi, en büyük nedeni hız. Bu bir makine sonuçta, belli bir tekrar veriyor. Delay bildiğiniz gibi aynı sesi, yaptığınız sesi birkaç defa tekrar eder belli aralıklarla. Ve bu hız bazen davulcunun hızına uymayabiliyor. Daha doğrusu davulcu bir insan, delay pedalası bir makine sonuçta. Makine hızda şaşmaz. Fakat davulcu bazen hızlanabilir, bazen yavaşlayabilir.
ya da işte saat gibi çalan davulcular çok az olduğu için bu biraz problem yaratabiliyor sahnede. O yüzden birinci neden bu. İkinci neden Duran Duran artık tabii solist yaşlandığı için tabii aynı tonda söyleyememeye başladı şarkıyı. Farklı tonlara çektiler. Ve tabii şarkının hızını da yavaşlatmaya başladılar. Böyle durumlar olduğunda delay pedalını kullanmak bayağı sorun olabiliyor. Şimdi delay pedalını aranjenin içinde nasıl kullanıldığıyla ilgili çok güzel bir örnek bu aslında. Şarkıya dikkat ederseniz baştan sona neredeyse delay var. Ama nakarata geldiğinde delay bir anda kesiliyor. Bu bildiğimiz klasik anlamdaki aranje mantığına çok ters bir şey. Normalde klasik bilinen aranje mantığında nakarata geldiğinde müzik yükselir, her enstrüman yükselir ve nakaratı ön plana çıkarmaya çalışırsınız. Fakat bu örnekte öyle değil. Bu da bir anda nakaratta delay pedalının kesilmesine dikkat edin. Bir anda soundlu boşluk yaratıyor, bir anda biraz daha sadelik yaratıyor. Bu aslında bilinen anlamdaki aranje mantığına biraz ters düştüğü için bildiğimiz müzik kurallarının dışına çıkmanın da ne kadar farklı olabileceği, ne kadar değişik ve ne kadar özgür olabileceği ile ilgili aslında iyi bir örnek. Mesela seyrettiğiniz videoda, şu anda çalan videoda da delay'in belli bir hızı var ve aynı hızda baştan sona şarkıyı çalıyor. Fakat şarkının orijinalinde farklı delay hızları da var. Şimdi şarkıyı nasıl çaldığına bakmadan önce şunu söyleyelim. Ne kullanmak gerekir? Herhangi bir bas gitarla çalabilirsiniz. Hangi teknikleri bilmek gerekir? Normal parmak tekniğini bilmeniz yeterli. Hafif birazcık da slap bilmek yeterli oluyor ama slap tekniği bilmeseniz bile çalabilirsiniz. Çünkü John Taylor, Duran Duran'ın basçısı çok teknik bir basçı değildir. Bazen güzel fikirler bulmak için de çok teknik olmak gerekmez. İyi müzik yapmak için de çok teknik bir müzisyen olmak gerekmeyebilir. İyi fikirler bulmak için müziği iyi bilmek daha önemli bence. Burada çok güzel bir örnek var, çok güzel bir prodüksiyon var aslında. Normalde bu tarz efekt kullanımları prodüktörlerin masa başında yaptığı düşüncelerdir. Fakat Duran Duran kendi müziğini kendi prodüse eden bir grup olduğu için bunları kendilerinin bulduğunu düşünüyorum. Basçı bunu kendi kendine düşünmüş ve burada efekt kullandığında nasıl bir sound edelim diye bunu araştırıp, düşünüp, deneyimleyip bulmuşlar. Ve güzel bir buluş olmuş bence. Çünkü 80 yılların çok hit şarkılarından biriydi bu. Uzun yıllarda çok hit bir şarkı olarak kaldı. Bu da aslında bildiğimiz doğruların her zaman işe yaramadığının bir kanıtı aslında. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şarkının nasıl çaldığına bir bakalım. Şarkıyı çalmadan önce tabii delay ayarlarınızı iyi yapmaya çalışın. Delay ayarları benim gördüğüm gibi bir ayar seçtim. Bu orta bir ayar. Aslında zaten şarkıda çok farklı birkaç tane delay ayarı kullanılmış ama ben ortalama bir delay ayarı kullandım. Bunları çalmayı deneyin. İlk bölüm söz altyapısıyla olacak. Yani yine slap ile giriyoruz. Mi ve si üzerine gidiyorum. Mi'ye gelmeden önce hep slap'ler var. Buradaki notaları hep kesik kesik çalmalıyız ki delay tam gelsin. Bunun gibi. İşin birazcık daha çalışması gereken konu belki de slap'ten sonra hemen parmakla kontrollü bir şekilde sesi kapatmak. Yani ilk bölüm böyle. İlk bölümde söze girdiği zaman C'de de başlıyoruz slap'leri yapmaya. Yani şöyle. Daha sonra B bölümünde pre-chorus diyebiliriz buraya. Orada da Do, ardından Re, tekrar Do ve La. Arkasından chorus geliyor. Chorus gelirken delay'i kapatmamız gerekiyor çünkü chorus delay'siz. Burada hemen anında basmamız gerekiyor. Dead notlara dikkat. Evet, neler var burada? Re, mi,
Tekrar re, si, re, mi, si'de ve do diyezde dead notlar var. Dikkat. Si, 2 dead not. Sonra do diyez ve re. Tekrar re, mi. Ardından la. Ve mi ile bitiyoruz. Arkasından tekrar A, B, C sırası devam ediyor. Yani söz, prekorus ve korus. Arkasından yeni bir bölüm var, D bölümü. Burada mi'yi kesiyoruz. Ve arkasından tekrar A ile başlayacak durum. Yani odur orada kestikten sonra, yani korustan sonra kestikten sonra tekrar dileği açmayı unutmayın tabi. Arkasından A bölümüne geçiyoruz ama burada söz yok yani. Sözsüz bölümün söz altyapısını çalacağız. Arkasından La'ya geçecek. Si, do ve re. Bunun en sonunda La, si, do, re. Arkasından bir mi bemol var. Korusa girmeden hemen önce. O yüzden buradaki çok hareketi hızlı bir şekilde dileği kapatmak gerekiyor. Bu hızda tekrar korusa giriyoruz. Korustaki farklılıklar var. Onları gösterelim. Normal döngü bittikten sonra arkasından bu sefer do'da kalıyoruz la yerine ve re yapıyoruz. Ondan sonraki döngüde de do ve la yapıyoruz. Bunlar arka arkaya tekrarlanıyor ve fade out'la bitiyor şarkı. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İsteklerinizi yollamaya devam edin. Elimden geldiği kadar karşılamaya çalışacağım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.